Herkese merhaba. Yine bir trend videosuyla geldim ve bence bu sefer konuşacak çok daha fazla şey var. Bu videoda 2025-26 sonbahar kış sezonu sneaker trendlerini konuşuyor olacağız. Balerinlerden tutun chunky modellere kadar bir sürü farklı şey göreceğiz ve güzel bulduğum işbirliklerine de değineceğim. Ama sınıf sınıf bir liste yapmaktansa model model gitmeyi tercih ettim. Çünkü birçok model birden fazla kategoriden bir şeyler barındırıyor. Modelleri incelerken modellerin hikayelerine de değineceğiz. Lafı çok uzatmadan karma karışık bir trend videosuna başlıyorum. İlk olarak incelemek istediğim model, hatta modeller Adidas'ın zaten halihazırda trend olan ama bence en az birkaç sezon daha trend olmaya devam edecek modellerinden olan Samba, Gazelle, Spezial ve SL72. 72 veya ben SL72 diyeceğim ya da SL72. Neyse. Bu ayakkabıların hepsi zaten sneaker piyasasını bayağı bir domine etti son birkaç sezondur ve yine sık sık görmeye devam edeceğimiz modeller arasında olacaklar. Bunların özellikle biraz daha cesur olan renklerini görmeye devam ederken aynı zamanda metalik olanları da daha çok karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sezondan beri neredeyse bütün markalar metalik renklerde sneakerlar çıkardı ve bunları henüz o kadar çok görmedik sokaklarda ama artık vakti geldi diye düşünüyorum. Bu arada bu sezon özellikle trend olacak dokular ve renkler arasında zaten metalik olanlar, parlak olanlar, bu SL72'nin kırmızı ve mavisi gibi tonlar özellikle, toprak tonları ve hayvan desenliler var. Toprak tonlarıyla parlak renkleri zaten çok fazla gördük ama şu Samba'nın ve SL72'nin metalik ve hayvan desenli olanları çok iyi duruyorlar bence. Bu ayakkabıların en belirgin özellikleri retro olmaları. Çünkü hepsinin tasarımları 1950, 60, 70'li yıllara dayanıyor. O dönemler futbol, salon sporları, koşu ayakkabısı gibi şekillerde çıkan ama sonradan sokaklarda giyilmeye başlanılan modeller ve bu yüzden olmalı ki hepsi çok rahat. Özellikle SL72'nin rahatlığı gerçekten şimdiye kadar giydiğim en rahat ayakkabılardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bir de bunların modası geçti veya geçecek diye düşünmeden almanızı tavsiye edeceğim modeller arasında. Çünkü hepsi zamansız modellerden. Yine Adidas'tan devam edip önümüzdeki sezonlarda göreceğimiz Tokyo ve Taekwondo modellerine değinmek istiyorum. Çünkü bunları diğerleri gibi geçtiğimiz dönemlerde sokaklarda görmedik ama önümüzdeki zamanlarda sıkça göreceğimiz modeller arasında olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu konuda biraz geriden geliyor, kabul edelim, ama Avrupa'da ve özellikle doğudaki influencerlarda falan çok fazla tercih edilen bir model. Bu ayakkabı diğerlerine göre biraz daha zor kombinlenebilecek modeller gibi görünse de aslında bence bunlar da diğerleriyle kombinlenen bütün kıyafetlerle kombinlenir. Bunlar biraz daha iddialı modeller ama ben bunları da çok beğeniyorum. Henüz diğerleri gibi bir süredir trend olmadıkları için örnek görseller daha kısıtlı bu modellerde ama yine de kombinlerin çeşitliliğini görebiliyoruz diye düşünüyorum. Bir diğer trendimiz tabanı SL72'ye çok benzer olan Nike'ın Cortez modeli. Bu da son zamanlar bayağı bir popülerleşmeye başladı ve Adidas'ın modellerini görmekten sıkılmış ama bu tarz bir ayakkabı almak isteyenler için çok iyi bir seçenek bence. Yine bu ayakkabının da daha çok kırmızısını göreceğiz diye bekliyorum ama genel olarak modelin konforu ve tarzından dolayı yine bütün renkleri yer edinecek diye düşünüyorum ve bence direkt SL72 veya Cortez birbirinin yerini tutacaklar. Yine Avrupa'da sokak modasında bayağı bir yer edinmiş olan Onitsuka Tiger Mexico 66 modeli var ve bu ayakkabı 10 yılda bir tekrar trend oluyor. Öyle güzel bir parça ki bu da yine modası geçecek diye almaktan vazgeçilecek bir model değil. Çünkü şimdi modası geçti, 10 yıl sonra tekrar giyiliyor zaten. Özellikle sarısı kombinleri farklı seviyeye taşıyor ama yine bunun da bütün renklerini göreceğiz. Artık Speed Cat'lere gelmenin vakti geldi sanırım. Bu ayakkabıların balerin alanlarından ayakkabı trendleri videomda da bahsetmiştim. Aşağıya o videonun linkini de eklerim. Ama bu sefer daha geniş bir yerden önce sneakerlarına bakalım, sonra babetlerine bakalım istiyorum. Çünkü bu sezon trendleri arasında hem normal sneakerları hem de balerin sneakerları var. Zaten sneaker hakkında söylenecek söz yok diye düşünüyorum. Çünkü 90'ların yarış pistlerinden gelen konforu ve estetiği sokaklarda görmemizin başlıca nedenlerinden. Şimdi de balerin ayakkabılarıyla bayağı bir damga vurdu. Geçen seneden itibaren Avrupa'da Fashion Week'lerde, kombinlerde sıkça rastlanan bir parça oldu. Tabii Türkiye'ye biraz daha geç geldi. O yüzden yeni yeni görmeye başlayacaklarımız arasında bence. Ama sneaker'da balerin ayakkabıları da çok başarılı bence.
Bu arada Puma'dan bahsederken Puma Fenty işbirliğindeki Avanti LS Unisex ayakkabıdan da bahsetmeden olmaz bence. Ben bu koleksiyonu da çok başarılı buldum. Puma'nın 90'lardaki futbol ayakkabısı olarak öne çıkan Avanti modelinin yeni bir yorumlaması olmuş bu da. Rihanna'nın kreatif direktörlüğünden sonra tekrar yükselişe geçmesinin tesadüf olmadığını bu işbirliğinde de net bir şekilde görüyoruz bence. Yine Fenty işbirliğindeki modele çok benzer Puma Jil Sander işbirliği de var. Ama biraz benzer modeller olduğu için çok fazla üstünde durmadan geçeceğim. Bir başka işbirliği de Balenciaga ile olan var. Aslına bakarsanız bu işbirliği bana sadece işbirliği yaptık demek için gibi geliyor. Çünkü Speedcat'lerin normalleri varken neden kenarları deforme olmuş modelini giymek isteyesiniz ki? Yani bir modeli tekrar yorumlamak mevzu, evet, ama bu şekilde değil diye düşünüyorum ben. Balerin ayakkabılarından bahsetmişken Adidas'ın Tekvando'sunun da balerin ayakkabılarından bahsetmek istiyorum. Bunlar henüz Türkiye'ye gelmedi sanırım ama Speedcat'lere alternatif bir model olarak bunlar da düşünülebilir diye eklemek istedim. Yurt dışına gidip gören olursa diye. Bir de Bad Bunny Adidas işbirliği var. Yine balerin modellerinden. Bunları Farfetch'te gördüm. O yüzden bunlar da düşünülebilir ama fiyatı Speedcat'lere kıyasla daha yüksek tabii. Nike Jacquemus Moon Shoe işbirliğine de bir göz atmadan olmaz diyorum. Biliyorum lükse kaçıyor ve Türkiye'de satışı bile yok ama çok iyi bir işbirliği olduğu için bunlara da yer veriyorum aralarda. Burada da yine retro ve balerin zarifliği birleşerek hem şık hem de spor bir görüntü yakalanmış. Hep retro ve balerin modellerden bahsettik. Şimdi de yavaştan Gorpcore teknik koşu ayakkabılarına gelelim diyorum. Özellikle New Balance'ın 530'ları biraz geride kalırken artık daha çok 90-60'larını göreceğiz diye düşünüyorum. Bunların yanında 990, 550 ve 2002 R modellerini de göreceğimizi söyleyenler var. Ama ben 90-60 için düşündüğümü diğerleri için düşünmüyorum açıkçası. 90-60'larda süeti o kadar güzel kullanmışlar ki ben çok beğeniyorum bu modeli. Hatta geçen sene bu zamanlar çok bakmıştım bu modele ama bir türlü numaramı bulamamıştım. Fiyatı yine Adidas ve Puma'lara oranla daha yüksek bir model ama verdiğinize değecek bir performansı var ayakkabının. O yüzden yine zamansız ve uzun yıllar giyeceğiniz bir şey olarak tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten koşu ayakkabısı olduğu için konforuyla alakalı da bir şey söylemeye gerek yok bence. Bu tür modeller eskiden daha çok jean ve spor kıyafetlerle tercih ediliyordu ama yaklaşık 10 yıldır falan eteklerle, daha şık kıyafetlerle de çok güzel kombinlendiğini görüyoruz. O yüzden ben bu ayakkabıları da almanızı destekliyorum. Hem bunlarla süet modasını yakalarken aynı zamanda çankiliği de tutturmuş olursunuz. New Balance'ın underrated olduğunu düşündüğüm bir başka modeli de Bin serisi. Bu modelin metalik versiyonları o kadar iyi duruyor ki neden bu kadar az konuşuluyor bilmiyorum. Bu çok kişisel bir öneri olacak ama metalik trendini New Balance'ın Bin serisiyle göstermek hem alışılmışın dışında olur hem de çok daha cool olur diye düşünüyorum. Yine hem koşu hem metaliklere örnek olacak aynı zamanda Gorpcore yani performansı şehre taşımış bir başka model de Asics Gel Kayano 14'leri. Bu ayakkabıları da çok fazla görmeyi bekliyoruz ve yine New Balance binler için dediklerim Gel Kayano 14'ler için de geçerli. Yine Asics 1130'lar da sıkça göreceğimiz modeller arasında. Gorpcore'lar en basit outfit'te bile outdoor havasından taviz vermiyor. Bu da moda dilinin başka bir versiyonu bence ve ben bu dili de çok beğeniyorum. Günlük stil için konfor olmazsa olmazınızsa bu modeller kesinlikle tercihlerinizin başında olmalı diye düşünüyorum. Bu sezon trendleri arasında değineceğimiz bir başka Gorpcore sneakerlar da Salomon XT6. Uzun koşular için tasarlanmış bu ayakkabı bu trendin öncülerinden biri ve yine diğer teknik koşu ayakkabılarından bahsettiklerim bu model için de geçerli. Çok farklı kombinlerle kendini gösteren modeller olduğu için gönül rahatlığıyla alınabilecek modeller arasında. Burada eteklerle kombinlerini de görüyoruz ama bir jean ve üstüne daha modern, şık görüntü verecek dantel bir üstle kombinlediğinizde de mükemmel kontrastı yakalayabilirsiniz bence. Ekstra verebileceğim modeller arasında yine trend olması beklenen Nike'ın Shox modeli var. Shox diye okunuyordur umarım. Bunlar da geri dönmesi beklenen modeller arasında. Bir de benim birazcık şaşırdığım farklı bir trend var. Uzun boks ayakkabıları. Ama bunları trend olacak kadar çok gördüğümüzü düşünmüyorum ve gerçekten sadece trend olarak kalacak bir model olduğunu ve zamansız kullanılamayacağını düşündüğüm için üstünde durmuyorum.
Verdiğim örneklerden de gördüğünüz gibi sneakerlar her türlü kombine uyum sağlayacak parçalar olarak yer alıyor ve ayakkabı trendlerini bu video ile kapatırken stilinizi daha çok vurgulayabileceğiniz bir yaklaşımdan da bahsetmek istiyorum. Wrong Shoe Theory diye bir akım var. Yani yanlış ayakkabı teorisi. Adından da anlaşıldığı gibi özellikle o kombine gitmeyecek bir ayakkabıyı seçmek üzerine bir yaklaşım bu. Zaten bu videoda da ayakkabı trendleri videosunda paylaştığım kombinlerde de çokça gördüğümüz şey bununla alakalıydı. Biraz önce de söylediğim gibi yaklaşık 10 yıldır falan outdoor ayakkabılarla eteklerin, elbiselerin kombinlendiğini görüyoruz ve zaten bu akımın başlangıcı da aslında 2010'ların başlarında çıkan ugly sneakers trendine dayanıyor. Bu akımda Balenciaga gibi markalar öncülük etmişti ve sokaklarda kaba chunky sneakerlar görmeye başlamıştık. 2023'lerden itibaren de artık isimlendirilmiş bir akım haline geldi ve moda haftalarında sokaklarda görmeye başladık. Bunlara örnek olarak verecek çok fazla şey var tabii ama önemli olan şey dengeli bir şekilde bunu yapmak. Amaç bekleneni vermeyerek outfit'e daha çok dikkat çekmek biraz. Çünkü outfit beklenen şekilde tamamlandığında dikkat çeken ya da başarılı bulunan bir şey olmuyor. Biz beklenmeyen şekilde tamamlayıp dikkat çektiğimizde bu sefer vay be bunları nasıl bir araya getirmiş denilebilecek şeyler çıkıyor ortaya. Bir sneaker'ı şık bir elbisenin altına giydiğinizde o artık bir sneaker değil, sizin tarzınızı yansıtan bir parça oluyor. Mesela siz eşofmanın altına topuklu ayakkabı giyer misiniz? Bu biraz daha iddialı versiyonu ama bu da çok tercih edilen bir ifade biçimi. Dop dolu bir videonun sonuna geldik ve ben bu trendlerden bahsederken gerçekten çok keyif aldım. Benim kaçırdığım, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara ekleyin lütfen ve hoşunuza gittiyse de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki trend konusu ne olsun, özellikle istediğiniz bir şey varsa onu da belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.